Fizikçiler, pi sayısını kuantum evreninin içinde saklanmış halde buldular. Amaçları, yüksek enerjili parçacıkların çarpıştığında nasıl davrandığını açıklayan karmaşık hesapları daha düzenli ve kullanışlı hale getirmekti. Parçacık fizikçileri, bir çarpışmayı yalnızca "şu parçacık geldi ve buna dönüştü" diye anlatmaz. Bunun yerine saçılma genliği adı verilen matematiksel bir yapı hesaplarlar. Bu yapı, çarpışmanın ardından hangi sonuçların ortaya çıkabileceğini ve her sonucun ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bunu bir trafik kavşağındaki olası güzergahların haritası gibi düşünebilirsiniz. Araçlar farklı yönlere gidebilir, fakat bazı yollar diğerlerinden daha olasıdır. Feynman diyagramları da bu olası etkileşim yollarını çizgiler ve birleşme noktalarıyla gösteren hesap şemalarıdır. Arnab Priya Saha ve Anindya Sinha, sicim teorisindeki parçacık etkileşimlerini anlatan denklemleri, kuantum alan teorisinin mantığına benzeyen yeni bir biçimde yeniden düzenledi. Kuantum alan teorisi, doğadaki temel parçacıkları bağımsız küçük bilyeler olarak değil, bütün uzaya yayılmış alanların titreşimleri olarak açıklar. Sicim teorisi ise bu parçacıkların nokta biçiminde değil, son derece küçük, titreşen sicimler olarak düşünülebileceğini öne süren matematiksel bir çerçevedir. Araştırmacıların yöntemi, farklı çarpışma kanallarını aynı anda hesaba katıyor ve temas etkileşimleri denilen doğrudan karşılaşmaları da hesapta koruyordu. Bu düzenlemenin merkezinde Euler-Beta fonksiyonu bulunuyordu. Euler-Beta fonksiyonu, başlangıçta saf matematikte tanımlanmış olmasına rağmen, sicim teorisindeki saçılma hesaplarının temel parçalarından biri haline gelmiştir. Araştırmacılar bu fonksiyonu yeni, yerel ve çaprazlama simetrisini koruyan bir yöntemle açtı. Çaprazlama simetrisi, aynı fiziksel olaya farklı yönlerden baktığınızda temel kuralların değişmemesi demektir. Bir futbol pozisyonunu farklı kameralardan izlediğinizde görüntü değişir, fakat gerçekleşen olay aynı kalır. Yeni gösterim, denklemlerdeki kutupları bütün kanallarda birlikte topluyordu. Buradaki kutup kavramı, matematiksel ifadenin belirli bir noktada çok hızlı büyüdüğünü gösteren özel bir işarettir. Fizikte bu işaretler çoğu zaman hesapta hangi ara parçacıkların veya enerji durumlarının rol oynadığını ele verir. Araştırmacılar bu yapıyı belirli biçimlerde sadeleştirdiklerinde, zeta fonksiyonu ve pi için yeni, ayarlanabilir seriler elde ettiler. Dairelerin geometrisinde karşımıza çıkan pi ile kuantum etkileşimlerini ve sicim saçılmalarını düzenleyen matematik, aynı temel yapılarda buluşabiliyor. Bu bağlantı daha sonra Ramanuja'nın 1914'te geliştirdiği son derece hızlı bir bölü pi serilerine kadar genişletildi. Faizan Bhatt ve Anindya Sinha, bu formüllerin iki boyutlu logaritmik konformal alan teorileriyle ilişkilendirilebildiğini gösterdi. Konformal alan teorisi, bir sistem büyütüldüğünde veya küçültüldüğünde temel desenleri koruyan fiziksel yapıları inceler. Kıyı çizgisinin farklı ölçeklerde benzer karmaşıklık göstermesi buna kaba bir benzetmedir. Logaritmik türleri ise denklemlerinde özel logaritma davranışları bulunan daha alışılmadık teorilerdir. Bu yapılar süzülme olaylarında, polimer modellerinde, kesirli kuantum Hall etkisinde ve holografi çalışmalarında ortaya çıkar.